Bu satıcı 1000'den fazla ürün satmış. Bazı ürünleri 500, bazı ürünleri ise 2000 TL'den başlıyor. Peki 2026 yılına girerken bizler nasıl bu tarz satışlar yapabiliriz? Bir ürünü üretmek, kargolamak, depolamakla uğraşmak istemiyorum. En iyisi bence bir tasarım yapmak ve bu tasarımı da satmak. Bunu da bizlere Printify sağlıyor. Ürünü tasarlamak dışında neredeyse hiçbir şey yapmıyoruz. Üretim, kargolama, depolama her şey Printify'a ait. Evet, şaka gibi ama değil. Konuya geçmeden önce sizden bir ricam var. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu tarz örnekli ve detaylı videolar istiyorsanız videoyu bir 1000 like yaparsak güzel olur. Açıklamadaki link üzerinden sizler de Printify'a giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınız zaman sol kısımda ana sayfa bölümü tüm detaylarıyla sizlerin karşınızda oluyor. Printify'a giriş yapınca aklınızda bir soru olursa yani sol bölümdeki panel üzerinden her şeyi çözebilirsiniz. Ekstra yardıma ihtiyacınız varsa da buradan yardıma ihtiyacım var bölümünden destek talebini oluşturabilir, sorularınızı sorabilirsiniz veya mevcut sorulardan da cevaplarını alabilirsiniz. Ayrıca cüzdanlarımız, burada ürünleriniz, kataloglar, yeni ürün tasarlama yerleri hepsi bulunuyor. Mağaza ayarları falan hepsi mevcut. Yani Printify panelinde dediğim gibi sol bölümden her şeyi halledebilirsiniz. Peki biz ne yapacağız? Yastık satacağız. Videonun başında sizlere bir satıcı göstermiştim. Onu örnek alarak ilerleyeceğiz. Videoda örnek alacağımız satıcıya giriş yaptım. Bu satıcı üzerinden devam ediyoruz. Farklı tasarımları mevcut. Bu tasarımlara bakabilirsiniz. Bazılarının fiyatları 200 lira, bazıları 2000 lira, 500'e var, 300'e var, 600'e var, 700'e var, 750'ye var. Bu ürünlerin sizler de fiyatına bakabilirsiniz. Ürünlerin tasarımlarına da bakabilirsiniz. Ve bunlardan örnek alarak ilerleyeceğiz. Ayrıca bu satıcı 2025 yılının ilk aylarında mağazasını oluşturmuş ve 1000'den fazla da ürün satmış. Çin'den bunu yapıyor. Şimdilik yastık tasarlayacağız ama ilerleyen zamanlarda kendi ürünlerimizi de çeşitlendirmek istersek yastığın dışında çarşaflar, kilimler tarzında yastığa uyabilecek şeyleri de ürünlerimize ekleyebiliriz. Ürünlerimizin yanına ve mağazamızda satışa sunabiliriz. Sizlerin de düşüneceği gibi tasarımlarımız çok önemli. Bir insan ürünü gördüğü zaman evet alayım mı almayayım mı tasarımına bakarak karar verecek. Tasarım yapmak önemli. Rakip araştırması yaparak bizler de tasarımlarımızı buna göre yapacağız. Sizler de o yüzden bu tasarımları yapan insanlara örnek almanız lazım. Fiyat avantajını sağlamak için fiyatlarına bakmamız gerekiyor. Buna göre hem tasarım hem fiyatına göre kendimiz bir fiyat belirleyeceğiz ve tasarımlarımızı gerçekleştireceğiz. Printify üzerinden yapay zekadan da tasarım ekliyorum ama sizler de kendiniz ya ben bu ürünü alır mıyım diye soracak şekilde ürünler tasarlamanız lazım, tasarımlar yapmanız lazım. Printify'a giriş yaptım. Bu katalog bölümünden rastgele bir yerden sizler de ürünü seçebilirsiniz ama bestsellers mesela bu bölüme bakacağız. Arama kısmına pillow yastık yazıyorum ve bu yastık seçenekleri arasından bir tanesine tıklıyorum ve giriş yapıyorum. Yastığımız bu, start decision diyerek tasarıma başlıyorum. Açılan bölümde ise bu kısım gerçekten çok önemli. Tasarımımızı bu kısımdan yapıyoruz ve gerçekten de kolay bir şekilde işlemi tamamlayacağız. O yüzden izlemeye devam edin. Upload var. Buradan bilgisayarınızdan dosya yükleyebiliyorsunuz veya Google Drive'dan fark etmez. Yapay zeka var. Yapay zeka ile görsel tasarlayabiliyoruz. Bu da çok güzel bir kısım. Sizler de bunu kullanabilirsiniz ki ben de buradan ilerleyeceğim birazdan. Buradan yazı yazabiliyoruz. İstediğiniz yazı fontuna tıklayabilirsiniz. 400'den fazla font, şekilli şekilli yazılar, her şey mümkün. Printify bizlere bunu sağlıyor. O yüzden burayı kullanmanızı tavsiye ederim. Yine kendi kütüphaneniz var. Burada grafikler var. Sizler de yine tasarımları buradan ekleyebilirsiniz. Gayet güzel. Bir doğum günü yastığı yapalım dediniz mesela. Buradan happy birthday falan filan yazabilirsiniz mesela. Yine diğer kısımlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben yapay zeka ile ilerliyorum. Yapay zekaya mesela yılbaşı geliyor dedik ve yılbaşı ile ilgili bir tasarım yapmasını isteyebiliriz. Ben bunu zaten istemiştim. Şimdi alt kısma doğru indiğim zaman burada istediğim tasarımları görebiliyorsunuz. Bu Noel Baba'yı ekleyebiliriz mesela. Tıkladım. Noel Baba'yı ekledikten sonra üzerine bir kere daha tıklıyorum ve yastığa otomatik olarak atıyor. Attıktan sonra bunu buradan büyütüyorum. Bunu da buradan büyütüyorum. Şimdi yapmam gereken şey şu. Püf noktayı söylemek istiyorum. Arka plan gördüğünüz gibi krem rengi gibi. Tamam o zaman ne yapacağım? Ben bu krem renginin renk tonunu, harflerini, kodlarını bulmam lazım. Şuna tıklıyorum. Bende bir eklenti var. O eklenti üzerinden şuraya geliyorum. Kodu neymiş arkadaşlar mesela? FAF0D8. FAF0D8. Bu kısma yazdım FAF0D8 diye ve burayı tamamlıyorum ve gördüğünüz gibi yastığımızın arka fonuyla işte bizim görselimizin renk tonu falan filan uyumlu olmuş oldu. Şöyle birazcık daha küçültüyorum bu arada. Yastığa tam da oturmasını istemiyorum. Çünkü biraz farklı durabiliyor. Şimdi bir görüntüleyelim yastık üzerinde nasıl duruyor ürünümüz. Bu şekilde bir tasarımımız oldu ve bence gayet hoş, şık oldu. Noel için, yeni yıl için güzel bir tasarımlı yastık yapmış olduk. Satış yapılması bu aylarda gayet de mümkün, olası. O yüzden bu tasarım üzerinden ilerleyebiliriz ve bizlere ekstra görseller de veriyor. Yani satılırken bu görselleri kullandırabiliyoruz. Bu tasarımda güzel duruyor. Bunu okeyleyeceğiz diyelim. Edit üzerinden devam ediyorum ve Save Product diyeceğim ama hani mesela deseniz ki bu görsel tamam da başka bir görsel olsaydı nasıl olurdu? Gelin mesela şu çiçekli böcekli mi, şu ayı mı koyayım, şu deniz şeyini mi koyayım? Bunu koyalım mesela. Tıkladım.
Bunu yerleştirdim. Şimdilik farklı bir tasarım üzerinden de ilerleyebiliriz çünkü yani bunu siz de isteyebilirsiniz. Yastığın tamamını kaplasın diye yapıyorum. Siliyorum. Şu kalsın şimdilik. Private diyorum. Görsele bir bakalım. Bu şekilde bir tasarımımız oldu. Yastığımız olmuş oldu. Hani yine farklı bir tasarım oldu. Sizler hani farklı tasarımlarla da görmenizi istediğim için bunu tasarladım. Çok da beğendim mi açıkçası, ben almazdım böyle bir şey. Hiç yoktan satılacağını düşünüyor muyum? Her ürün satılır tabii ki ama bu daha güzel duruyor. Save Product diyorum ve ürünü kaydediyorum. Ardından gelin beraber adım adım işlemlerimize devam edelim. Bunu satışa sunmamız gerekiyor para kazanabilmemiz için ki birkaç püf nokta daha var. O püf noktaları anlattığım zaman evet bu da lazım gerçekten diyeceksiniz. O yüzden videoyu izlemeniz sizler için faydalı olacak. Şimdi buradaki Merry Christmas kısımlarını beğendik. Bu görseller satış sürecinde ön planda dursun istiyoruz ve save diyoruz. Bu kısımda kaydediyoruz. Açılan bölümde ise ekstra görsel yükleyebilirsiniz. Bu kısımda yapacak bir şey yok şimdilik ve bu kısımlar gerçekten çok önemli. Başlık ve açıklama kısmı. Biz hangi platformda satacaksak, mesela hepsi burada Trendyol gibi bir platform düşünün. Etsy, yani müşteri kitlesi olan bir platform. Etsy'de satacaksak Etsy'de üst sıralara çıkabilmemiz için bizi aratan kişinin neyi satın alacağını da bilmesi lazım. Buraya Merry Christmas'lı, Noel babalı, şekerli, hediye kutulu tasarımlı bir yastık tarzında bir şey yazabilirsiniz. Açıklamaya da aynılarını yazabilirsiniz ki açıklamadaki şu özellikler de önemli. Yastığın türünü falan filan bizlere vermişler. Bunu da sizler dikkat edin. Ardından alt kısma doğru yavaş yavaş iniyorum. Burada da fiyat politikamız var. Ürün 15 dolara üretiliyor. Maliyeti 15 dolar. Karımız %40 ile 10 dolarını bize veriyor ve 26 dolara bu ürünü satabiliyoruz. Satışa 26 dolara koyduğumuz zaman 10 dolar ürün başı kar elde edebiliyoruz. Kar da demeyeyim de gelir elde ediyoruz diyeyim. Çünkü bundan da yine ekstra yaşadığımız ülkeye göre vergisi falan filan olacak. Kar marjımız %40 olarak 10 dolar. 10 dolardan da vergiler çıkınca artık bize kaç dolar kalacaksa 8 mi, 9 mu, 7,5 mu, o şekilde gelirimizi elde etmiş olacağız. Ama Printify burada ücretini zaten almış oluyor. 15 dolara almış oluyor. Bu da bilinmesi gereken bir şey. Biz önce 15 dolara ödüyoruz. 16 doları Printify üretiyor ve kargo yolluyor. Biz Etsy'den paramızı alıyoruz 26 dolar olarak. Yani 10 dolarda kar elde etmiş olacağız. Anladığınız mantığı bence gayet basit. Zaten satış gelmeden para gitmiyor cebimizden. Böyle düşünün. Satış geldiği takdirde para çıkacaksa zaten hemen bir güne 2 güne de para geri gelecek. Etsy'de çünkü satmış olacağız veya da 3 güne 5 güne. Onun da bir prosedürü var, süreci var. Bu kısımda tamamladıktan sonra mağaza bağlamı bölümü var. Şimdi burası da çok önemli. Neden? Birkaç seçenek var elimizde. Birkaçtan çok var, hatta 10 tane falan var. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane varmış. Etsy ve Shopify daha çok tercih edilenlerden ama ikisi de ücretli. Shopify'de kendi markanızı kuruyor gibi mağazanızı oluşturabilir ve oradan satışınızı yapabilirsiniz ama Etsy'de belli bir müşteri kitlesi var. O müşteri kitlesine sizler ürünlerinizi sunuyorsunuz. Tekrardan tabii ki sosyal medyadan da müşteri bulmaya çalışabilirsiniz. Shopify, Etsy bu şekilde ücretli ve farklı platformlar, güzel platformlar. Tavsiye edeceğim Etsy olabilir. Etsy'yi kullanan pek çok takipçim de var. İletişimdeyiz de oradan daha çok satış yapıyorlar biliyorum. Printify Popup var. Bu da ücretsiz beta versiyonu şu anda. Sizler de Printify Popup ile açılır bir sayfa üzerinden kendi satışlarınızı yapabiliyorsunuz. Herhangi bir mağazaya bağlamanıza gerek yok ama link veriyorlar size. O link üzerinden siz paylaştığınız zaman ürün satılırsa Printify üretip kargolayacak ama siz paylaşmadığınız takdirde linki sizin mağazanızı, ürünlerinizi bulamazlar. O yüzden böyle bir daha çok bu pop-up kullanacak kişiler sosyal medyada aktif olan veyahut da çok popüler olmasa da Pinterest'te farklı platformlarda tasarımlar paylaşan, popüler olan, takipçileri olan ve görüntülenme alan kişiler bunu kullanabilir diye düşünüyorum. Etsy ve Shopify'ı da normal sizin bizim gibi insanlar kullanıp birazcık ücretle de olsa mağazasını kurup satışına başlayabilir. Mağaza bağlama kısmı bu şekilde. Connect to Etsy dediğiniz zaman da mağazanızı bağlıyorsunuz mail adresinizle. Otomatik bağlanıyorlar ve bağlandıktan sonra sorun yaşayan bazı arkadaşlarımız oluyor. Sorularını bana yorumlardan soruyorlar, ben onlara cevap veriyorum ve çözülüyor genelde. O yüzden sorularınız olursa hepsini yorumlardan sorun. Mağaza bağlama kısmı çok önemli. Mağazanız bağlanmazsa ürününüz satılmaz çünkü. Çok iyi bir tasarım da yapsanız mağazanızın bağlanması lazım. Şimdi Printify ile para kazanma kısmı bu şekildeydi. Printify nasıl kullanılır, nasıl tasarım yapılır, ürün tasarlanır kısmı bu şekildeydi. Mağaza bağlama kısmını da gösterdim ama diyelim ki mağazamızı da bağladık. Ürünlerimizi tasarlamış olduk ve satışımıza sunduk. Peki ben bir aydır bekliyorum, satış yapamadım. 2-3 haftadır bekliyorum, satış yapamadım. Neden? Ürünlerinizin tasarımına dikkat edin. Gerçekten popüler olabilecek, satılabilecek ürünler tasarlayın. Dikkat çekici olsun. Ben bu ürünü
alır mıydım diye kendinize kesinlikle sorun. Çünkü pek çok kişi bunu yapmıyor. Rastgele tasarımlarla koyuyor ve bekliyor. Bu kötü bir durum. Ayrıca güncel trend konularla ilgili tasarımlar yapıp ürünlerinizi satışa sunmaya devam edebilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesapları oluşturup kendi ürünlerinizle ilgili paylaşımlar yapmayı kesinlikle unutmayın. Bu sayede 3 kişi 5 kişi bile tıklasa, bir satış bile gelse sizler için faydalı olacaktır. Gördüğünüz gibi 10 dolar karımız olabilir ve 10 doları da 40 ile çarparsak 420 lira, 430 lira tek satıştan gelir elde edebiliyoruz. Yani günlük 10 tane satış yapabilsek müthiş karlar elde edebiliriz. O yüzden sizler de bu fikre sıcak bakın. Kesinlikle inceleyin. Sosyal medyayı etkili kullanmaya çalışın. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sorularınıza yanıt vereceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yeni başladık. Umarım hızla gelişiriz. Şimdilik anlatacağım şeyler bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler. Hoşçakalın.